Herkese merhaba, ben Berire. Dünya neden dönüyor? Bir gün dönmeyi bırakırsa neler olur? 1978 yapımı Superman filminde izleyicilere inanılmaz bir sahne sunuldu. Bu sahnede Superman, dünyanın dönüşünü tersine çevirdi ve zamanı geri alıp Lois'i kurtardı. Bu tarz bir şey elbette mümkün değil. Fakat ya bir şey dünyanın dönüşünü tersine çevirseydi ya da dünyanın dönüşünü tamamen durdursaydı? Gelin bazı teorileri masaya yatıralım. İlk olarak aniden olabilecek bir yavaşlamayı göz önünde bulundurup dünyanın yavaş yavaş dönmeyi bıraktığını varsayalım. İkinci olarak ise dünya dönmeyi bıraktıktan sonra ekosistemin bozulmadığını varsayalım. İşte adım adım dünya dursa neler olur? Dünya dursa ilk olarak dünyanın bir günde yaptığı şeyi yapması bir yıl sürerdi. Yani şehirler tıpkı kutuplarda olduğu gibi 6 ay gece, 6 ay gündüz olurdu. Bununla birlikte her bölgede farklı mevsim yaşanır, mevsimden mevsime sıcaklık dalgalanmaları ekvator boyunca çok daha büyük olurdu. Bir ekvator bölgesi aşırı derecede sıcak ayları güneşe çok yakın bir yerde geçirirken, o bölgenin dünya üzerindeki karşıt noktası karanlık ve soğuk aylar geçirirdi. Bu durum, bir bölgenin iklimine uyum sağlamış olan insanları, bitkileri ve hayvanları olumsuz etkilerdi. Hemen diğer yerlere kıyasla daha istikrarlı olan kutuplara mı taşınmaya karar verdiniz? Maalesef kötü fikir. Çünkü artık sular altında kaldı. Dönmeyi bırakmış olan bir dünyada okyanus ve kara arasındaki sınırlar bugünkü gibi görünmezdi. Merkez kaç kuvveti, dünya döndüğü için gezegenin ekvator boyunca şişmesine neden olur. Yani dönüş yoksa şişkinlikte yoktur. Bu şişkinlik olmasaydı ekvator boyunca yerinde tutulan fazladan su hızla kutuplara doğru geri gidecekti. Coğrafya odaklı teknolojiler geliştiren ESRI, ekvator şişkinliği çöktükten sonra dünyanın kara parçalarını ve okyanuslarını modelledi. Bunun sonucunda dünyanın ekvatoru çevreleyen ve iki büyük okyanusu ayıran bir kara şeridine, dev bir kıtaya sahip olacağını keşfetti. Dünya dönmeyi bırakırsa manyetik alan kaybolabilir. Dünya dursa ne olur sorusuna verilebilecek en tehlikeli cevap manyetik alanın kaybolması olurdu. Bu manyetik alanın nasıl oluştuğundan tam olarak emin olmasak da çok önde gelen bir teori var. Bu teoriye göre manyetik alan, dünyanın iç çekirdeğinin dış çekirdeğine kıyasla biraz daha hızlı dönmesi sonucunda oluşmaktadır. Gezegenimizde iki dönüş var. Eğer her ikisi de durursa, dünyanın manyetik alanı bizi koruyamaz ve zararlı güneş rüzgarlarına maruz kalırız. Peki bunlar gerçekleşirse biz ne yapabiliriz? Bizler insanlık olarak güçlü bir teknolojiye sahip olan bir türüz. Ancak bu yeni ortamda hayatta kalmak zor olacaktır. Elbette evlerimizi aydınlatabilir ve ısınma ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. Fakat her şeyin kontrolümüzün altında olması mümkün değil. Ekinler bu yeni dünyada hayatta kalabilir mi? Herhangi bir bitki olabilir mi? Aksi takdirde tüm gıda zinciri tehlikede olacaktır. Belki yeni mahsuller bulabilir veya elimizde olanları bu yeni çevreye uyumlu olacak şekilde değiştirebiliriz. Bu senaryoda dünyanın cehennemden bir farkı kalmazdı. Dünya dursa neler olur öğrendiğimize göre yeni bilgilerle ufkumuzu genişletmeye devam edelim. İtiraf etmek gerekirse şöyle bir hissetmeye çalıştığımızda dünya yüzlerce kilometre hızla dönüyormuş gibi gelmiyor. Bu nedenle çok uzun yıllar önce bilimsel çalışmalarıyla uğraşan kişilerin dünyanın durduğunu ve güneşin döndüğünü düşünmeleri pek de şaşırtıcı değil. Neyse ki Kopernikus sayesinde gerçeği biliyoruz. Peki ama dünya neden dönüyor? Newton'un ilk yasası olan eylemsizlik yasasına göre hareketli bir nesne başka bir kuvvete maruz kalmadığı sürece sabit hızla mevcut hareketine devam eder. Yani dünya dönüyor çünkü var olduğundan beri dönüyor ve başka bir kuvvete maruz kalmadığı sürece de dönecek. Güneş sistemimizde gezegenler olmadan önce merkezde güneşimizle dönen bulanık bir toz bulutu vardı. Bu toz parçacıkları zamanla birbirine çarptı ve yapışmaya başladı. Böylece en nihayetinde yığılma olarak bilinen bir süreçle gezegenler oluştu. Ancak unutmayın ki toz bulutu en başından beri dönüyordu. Dünyayı oluşturan parçacıklar birbirine yapışmaya başladığında bu momentum korunarak büyüyen gezegenin daha hızlı dönmesine neden oldu. Tıpkı bir patencinin kollarını vücuduna doğru çekip hızlandığı gibi. Dünya oluştuğunda bugüne kadar dönmeye devam etmesi gereken tüm açısal momentuma sahipti. Dünyanın neden döndüğüne bir cevap bulabildiysek, ne kadar hızlı döndüğünü tahmin edelim. Hepimizin bildiği gibi hareket halindeki bir arabanın hızını ölçmek kolaydır. Dünya gibi dönen bir nesnenin hızını ölçmekse biraz daha karmaşıktır.
Kutuplardan birinde durursanız dünyanın geri kalanı ile birlikte dönersiniz. Ama merkezine göre hareketsiz olursunuz. Fakat ekvatorun üzerinde durursanız saatte 1.667 kilometrelik doğrusal bir hıza sahip olursunuz. Bu ses hızından daha hızlıdır ve roketlerin doğu yönüne doğru fırlatılma nedenlerinden biridir. Kutuplardaki ve ekvatordaki doğrusal hız arasındaki fark, Coriolis etkisi adı verilen ilginç bir fenomenin ortaya çıkmasına neden olur. Ekvatordan kuzey kutbuna giden bir uçakta yolculuk eden birini hayal ederseniz, etkiyi anlamanız daha kolay olacaktır. Uçak ekvatorun yanal hızını koruduğu için daha yavaş hareket eden kutuplara yaklaştıkça dünyaya göre eğri görünecektir. Peki ya dünyanın dönüşünü yavaşlatan şeyler? Dünyanın dönme hızını değiştiren kuvvetler son derece küçük bir etki yaratır. Gelgit olayındaki sürtünmelerden dolayı yerkürenin kendi etrafındaki dönme hızı azalır. Bu da günleri yavaş yavaş uzatır. Böylece her yüzyılda günümüze yaklaşık 2.3 milisaniye eklenir. Ayrıca depremler, dünyanın kütlesini yeniden dağıtarak günün uzamasına veya kısalmasına neden olabilir. Japonya'yı vuran 2011 depremi, dünyanın dönüşünü hızlandırmıştı. Çünkü kütleyi ekvatora doğru kaydırdı ve günü 1.8 mikrosaniye kısalttı. Bu yüzden bir daha günün çok uzun veya çok kısa olmasından şikayet ettiğinizde umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü aslında bu her zaman değişiyor.